Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hemen tarifimize başlayalım. Hamuru için 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, biraz karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın beyazı, 2 yemek kaşığı nişasta, azar azar un ilavesi yaparak yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 8,5 su bardağına yakın un kullandım. Evet, damak tadınıza göre tuzu ilave yapabilirsiniz. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru toparlandıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 1-5 dakika bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Evet, kendi halinde mayalanmayı bırakalım. Açmak için 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı nişastayı karıştıralım. Fırına sürmek için 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ile karıştıralım. Mayalanan hamuru tekrardan tezgah üzerine alarak yoğuralım. Hamurumuzu 10 eşit bezeye keselim. Bezelerimizi yuvarlayalım. Nişasta ve un karışımı ile oklava yardımıyla ince olana kadar bezeleri tek tek açalım. Evet, ilk açtığım bezenin üzerine tereyağlı sıvı yağlı karışımından her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. İkinci yufkamı da açtım. Aynı ebatta üzerine alıyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Evet, üçüncü yufkayı da üzerine alıyorum. Bu şekilde 10 kat olana kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Bu böreği isterseniz de pişirdikten sonra buzluğa atarak uzun süre buzlukta saklayabilirsiniz. Her katı tel tel ayrılan kat kat muhteşem bir hamur. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, 10 yufka olana kadar aynı işlemi devam ediyorum.
10 kat yufkayı üst üste aldım. Son katı da yağlıyorum. Daha sonra kenarlarına hafif bir şekilde sündürerek rulo şekilde sarıyorum. Dört beş parmak genişliğinde ruloyu keselim. Evet, ruloları hazırladıktan sonra hafif yukarı doğru kaldırarak kapatalım. Videoda gördüğümüz şekilde ruloları kapatmaya devam edelim. Evet, aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, hepsini yaptım. Gördüğünüz gibi hafif bir şekilde elimle üzerlerine bastırıyorum. Fırın tepsisini alalım. Evet, tepsiye aldıktan sonra mutlaka tepsi mayası yaptıralım. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesi. Evet, mayalanan hamurlarımızın üzerine 2 adet yumurta sarısını sürelim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi kat kat her kata ayrılan muhteşem bir hamur. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.